Merhaba arkadaşlar. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Gününüz güzel geçmiştir. Yine güzel bir içeriğimiz olacak. Ricard'ı kaçırdım diyenlere ya da mızrak dizilimi önemsemedim. Mızrak dizilimi yapmak istiyorum ama Ricard'ı kaçırdım. İkinci sezondayım. Üçüncü sezona girmek üzereyim. Ya da Leon'da saldım. Ne yapmalıyım? Diyen arkadaşlar videomu öncelikle izlemeniz gerekiyor. Çünkü hepsini detaylı şekilde anlatacağım. Leandaslı versiyonunu ve diğer Mansa Musa'lı Bodikalı versiyonlarını, Barbaros'lu versiyonlarını hepsini anlatacağım arkadaşlar. Ne ararsam burada. Saldırı ararsam burada. Tanklık ararsam burada. Off tank ararsam burada. Hepsini ayrı ayrı işleyeceğiz. Öncelikle bu kendi dizilim bir tanıtayım. Zırhlar 80 level, yüzük 10 level, beceriler bu şekilde. Bu dizilimden çok memnunum. Daha bu dizinin bir savaş sahnesini e, raporla beraber videonun ortalarına bir yerlerine atarım arkadaşlar. 22 kıtaya karşı tek başına savaşıyor. Hatta 7-8K canlarla candayken bir 6-7 kıtaya karşı savaşıyor. Ve oradan galip çıkıyor. 7K canla 6-7 tane full halde gelen kıtaya karşı. Ve bu şekilde yüzüklerde beceriler bu şekilde. Şuradakiler iyileştirme genelde. Şimdi gelelim arkadaşlar içeriğimize ama ondan önce e, yayınımı, videolarımı beğeniyorsan, sana bir şeyler kattığını düşünüyorsam, gelişimine katkı sunabildiysem ne mutlu bana. Yorum ve beğenin için, takip için şimdiden çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Şimdi gelelim dostlar. Ricard'ı kaçırdınız değil mi? Birinci sezon ne yaptınız? Attila çevirdiniz, ne bileyim Hannibal çevirdiniz, Tribhuvan çevirdiniz. Çok gümüşünüz kalmadı. Ya da o an bütçeniz yoktu ya da başka işleriniz vardı. Bir şekilde Ricard'ı alamadınız diyelim. Ya da aldınız 2 yıldız, bir yıldız. Şimdi sen buna 5 yıldız basmalı mısın? 4 yıldız basmalı mısın? Şimdi bunun esas gücü 5 yıldız ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunu 5 yıldız yapmadığınız sürece o kadar da verimli değil. Özellikle de imparatorluk serverlarında oynuyorsanız. Peki ne yapmalısınız? Buradan yüksek bütçeliler de hani kartı kaçıran yüksek bütçeliler de hani Balina'nın üst seviyeler demiyorum. İşte Balina'nın bir alt seviye bütçesi 300 bin liraya kadar 200 bin lira var arkadaşlar. Söz konuşuyorum. Düşük bütçeliler de olabildiğince pay to play oyuncular da yani low spender oyuncular da düşük bütçeli oyuncular da ya da şifa yatıran oyuncular da buradan bir şeyler götürebilir. Ama onlar genel taverna kahramanlarıyla olacak sarı olan. Milli kartı kaçırdık. Şimdi bir yol var. Ben o yolu pek önermiyorum. Mulan da almışsam, paketlerini almışsam, Leondas'ı hiç almamışsam. Ama işte oldu ki Leondas'ı aldınız. 3 yıldız, 4 yıldız attınız bir şekilde. Nasıl bir dizim olması gerekiyor? Leondas iki türlü de oynayabilirsin. İkinci komutan olarak da oynayabilirsin kartsız. Birinci komutan da olarak oynayabilirsin. Buradaki birinci komutanlar kim olabilir? Bodica olabilir. Eğer ikinci sezonun başındaysan ya da ortalarındaysan gümüşünde varsa Bodica'ya yüklenebilirsin arkadaşlar. Birazdan hani bu şeyi bulacağım. Dizimleri anlatacağım. Hasar istiyorsan Leonidas başta olması gerekiyor. Ortada Bodica'nın olması gerekiyor. Arkada Mansa Musa olması gerekiyor. Ricard kadar uzun süreli savaşlara dayanamaz. Ama Ricard'a yakın bir performans sergileyeceğinden emin olabilirsiniz. Ben de Leonidas açık değil. Kapalı arkadaşlar. Yani o yüzden hani Leondas'ı gösteremeyeceğim ama anlatacağım dizimler arasında Ricard'sız şekilde anlatacağım dizimler arasında en yüksek hasar Leondas baştayken olacak. Leondas birinci komutan,
Bodika ikinci komutan, Mansa Musa üçüncü komutan olarak oynayabilirsiniz. Hasar istiyorsanız. Peki hocam ben hasar istemiyorum. Ben hasar veren kahramanlarım var. Leon'dasa ben o kadar para yatıramam ya da gidip de 4-5 yıldızı atamam. Ben ne yapmalıyım? Kardeşim sen ne yapmalısın? Eğer Reddit kompunu yapmışsan, güzel bir Mulan kompun varsa, Hannibal ya da Lubu, özellikle Lubu kompun varsa yüksek hasarlar veren. Ama benim işte yayınlarımı izliyorsanız, o savaş videolarımı gördüyseniz buraya da ekleyeceğim. Hani benim böyle bir tane kompa da ihtiyacım var. Hasarı göğüsleyecek, meydanda çok uzun süreler dayanabilecek bir komp istiyorsan işte şimdi anlatacağım komp bu komp. Bunları ben kaldırıyorum. Teker teker inceleyeceğiz. Barbaros'umuzu alıyoruz buraya. Mansor'umuzu. Üçüncü sezonda bu komp tamamlanıyor arkadaşlar. Bu komp Ölümsüzler Ordusu. Evet, kısak sesin Ölümsüzler Ordusu olan komp işte bu komp arkadaşlar. Hemen bakalım. Hasar vuruyor ama yüksek hasarlar vurmuyor arkadaşlar. Rakibi yıpratacak şekilde hasarlar vuruyor ama bu kompun özelliği ölmüyor. Ölmüyor arkadaşlar. Hemen kumandan becerisine bakıyoruz, başlıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Önündeki yelpaze şeklindeki alanda bulunan 3 düşman birliğine kudret hasarı verir. Hasar oranı %355 ilave kudret bonusu. Ve birliğin birimlerini yeniler. Bu arada size hesaplamayı da göstereceğim. Bu videonun içerisinde hesaplama da olacak. Ve birliğin birimlerini yeniler. Yenileme oranı %250. Şimdi orana iyi bakın arkadaşlar. %250 birlik yeniliyor. Bu arada Barbaros 5 yıldız olduğu zaman bu kompun tanklığı inanılmaz seviyelere yükseliyor. Çünkü birlik %75'in altındayken birlik yenilmeye başlıyor. Biraz hasar odaklı istiyorsam beceriler bu şekilde. Yok ben tam tank istiyorsam arkadaşlar buradan Sebat'ı da alabilirsin. Sebat ve zorlu misillemeyi alabilirsin. Zorlu misilleme mutlak olmak zorunda. Karşı saldırı veriyor. Gayet makul. Çok uzun süreler dayanacağı için çok yüksek hasarlara ulaşabilirsiniz. Kralın kılıcı tüm birliği bufflıyor. Hem kendini hem de Mansa Musa'yı. Ama burada şöyle bir olay var arkadaşlar. E, Bu konuda hani Barbaros olacağı için sen bu kralın kılıcından 2 saniye faydalanabileceksin. 7 saniyen biraz boşa gitmiş olacak. Öyle söyleyeyim. O yüzden zorlu misillerin yanına hortum süpürmesi ya da sebat alabilirsin. Asıl hasar istiyorsan hortum süpürmesi, sebat istiyorsan dayanıklık istiyorsan sebat. Bu tamamen senin tercihine kalmış. Ben kralın kılıcını niye kullanıyorum? Çünkü bendeki 3 tane kahraman da hasar vuruyor. Ricard da var ya. Ricard, Bodica, Mansa Musa. O yüzden. Üçü de hasar vurduğu için kral kılıcı kullanıyorum ben. Bir de bu pasif beceri. Kontra atak. O yüzden sırası fark etmeksizin her an karşılık verebiliyorlar. Saniyede 2 defa. Bir saniyede maksimum 2 kişiye hasar verebiliyor arkadaşlar. Kontra atak. Neyse konumuza geri dönüyoruz. Hemen arkadaşlar hesaplıyoruz. Kudretine kadar 482.53. Yazıyorum buraya hemen. 482.53 çarpı 0.003 ne çıktı? 1.447. Hemen bunu ne yapıyorum abi? 355 ile çarpıyorum. Çarpı 355. Netice ne? 513. İlave bize kudret 4 yıldız bir Bodica'nın kudret konusunda ilave gelecek hasar oranı %513. Tamam mı? Artı 355 diyoruz. Arkadaşlar 4 yıldız bir Bodica yaparsanız kumandan becerisiyle, bu arada öfkesi 200 görüyorsunuz. Kumandan becerisiyle alandaki 3 kişiye vereceğiniz hasar %868. Bu Ricard'da daha da fazla. Binleri geçiyor. 1400'leri falan buluyor. Onun çünkü yüksek. Her şey yüksek. Bu hasarı bu arkadaşlar. Kumandan hasarı. Öfkesi 200. Başlangıçta öfke vermiyor. 200 öfkeyi doldurmak zorunda kalıyorsunuz. Dayanıklı olduğu için hani en az 2 tane falan atarsınız. 2 tane 3 tane atabilirsiniz. Gelelim yenileme oranına. Hemen 0.003 çarpı kudretimiz kaçtı? 482.53. 482.53. Oranımız ne çıktı? 1.44 gibi aynı. Çarpı 250 artı 250. Arkadaşlar birlik yenileme oranı %611. %611.89. Bu da Bodica'nın kumandan becerisinin birlik yenileme oranı. Rakam size uçuk gelmesin arkadaşlar. Gerçeği bu. Oranı bu. Sebat da bu şekilde. Yani Sebat'a bakalım. Hemen bir de Sebat'a bakalım. Ne dedik? Aklınızda tutun. Bodica'nın kumandan becerisi %611 oranında birlik yeniliyor arkadaşlar. 5 yıldız bir sebat yaptığınız zaman bu oran kaç olacak? Onu hesaplayalım.
Zırh bonusu diyor. Bundan önce hemen Rahman'ın zırh bonusuna bakıyoruz. Zırh bonusu kaç? 222. Hadi bunu 250 diyelim. Ne diyelim buna? Üstüne zırh koydunuz. 3, 6, 240 olsun. 240 tane hesaplıyorum bana. Buna zırh da koyacaksınız arkadaşlar. Alırsanız zırhları buna atarsınız. 240 tane hesaplayalım. 240 çarpı 0.003 0.72 yaptı arkadaşlar. Hemen burada çarpanına geçeceğiz. Çarpı 325 artı 325. 559. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bodika'nın kumandan becerisi Sebat'tan daha fazla bilgi. Artı Sebat da var burada. Buradan bir bonus. Yani kompun dayanıklılığını hani buradan başladık da ölçmeye. İmza becerisini zaten biliyorsunuzdur. Normal saldırıdan isabet halinde kontratak görüyor. Karşı saldırı yapıyor. %75 artı kudret oranı olarak. Bunlar tek tek hesaplamayacağım. Hani siz artık hesaplarsınız. Savaşta en yüksek kudrete sahip kahramanlık kudretini 15 artırır. Bu da kendi olacağı için bu kompta ya da Mansa Musa da olabilir. Bakalım hemen. 1.02 0.8 büyük ihtimal aynen Mansa Musa'ya. Bu imzasındaki bonus Mansa Musa'ya gidecek arkadaşlar. Eğer 5 yıldız Mansa Musa'nız varsa. Şimdi bu 4 yıldız bundan düşük gözüküyor bakmayın. Artış oranına bakmanız lazım. Artı 1 1.02 0.98. İkisinin de 5 yıldızında Mansa Musa'nın şeyi yüksek. Kudreti yüksek. Ama siz kudret becerilerini Bodyguard'ın zırhlarına verirseniz hani kudret mücevherlerini aşıttırma yapabilirsiniz. Bir de aslan yüzüğü olurken bir de aslan yüzüğü taksanız o zaman imzası kime çalışacak? Bodyguard'a. Yani Bodyguard'ın imzası Bodyguard'a çalışacak arkadaşlar. İlave oradan kudret alacak. Aynı zamanda bunun altın yolculuğu da sizin hasarınızı artıracak. %15 ilave hasar artıracak. Bak burada da var. %15 ilave hasar artışı. Bodika bu şekildeydi. Hemen Mansa Musa'nın mantığını anlatalım. Mansa Musa'nın 5 yıldızı yani mesela yaptığınız 3. sezon. Yani yapabildiğiniz kadar. Ben maksimum seviyede anlatacağım. Birliğin uğradığı 12 normal saldırıdan sonra saniyede 2 normal saldırıya kadar sayılır dediğine göre 6 saniye diyor. 6 saniye keşke bunda olsa huzurlu sığınak. Buna bir tane Şahin yüzü, bir tane de imzası. Huzurlu sığınağınız boş kalmaz böyle çatır çatır çatır. 6 saniyede bir aktif edecek. 9. saniyede de aktif edecek. Şahin yüzü aktif edecek. Mükemmel olur. Huzurlu sığınak olsaymış. Neyse. 6 saniyede bir düşman birliğine kudret hasarı verir. Hasar oranı %450 kudret bonusu. Artık hesaplamayı öğrenmişsinizdir. Birliğin birimlerini yeniler. Yenileme oranı %90. Artı kudret bonusu. Hadi bunu ben de merak ettim. Bir hesaplayalım arkadaşlar. 502.93. 502.93 çarpı özür dilerim. Çarpı 0.003 1.5 çarpı 90 artı 90. Arkadaşlar birliğin birimlerini yeniler. Yenileme oranı %225. %225 de buradan yeniliyor. Ve birliğin aldığı hasarı 6 saniye 118 azaltıp ilave kudret bonusu. Ve %26'larda falan olması lazımdı. Hemen bir hesaplayalım arkadaşlar. Çarpı 18 artı 18. Birliğin aldığı hasarı 6 saniyeliğine %45 azaltıyor. Gerçi biz bunu denemiştik. Ya arkadaşlar denedi işte bizim Mesutlar, Buraklar, Rıdvanlar. Bu, Bodika önde, arkada Mansa Musa, en arkada da Barbaros önde ölmüyordu arkadaşlar. Ölmüyordu o. Ölmüşüzler olur. Ya kesemiyorsunuz, hasar çıkmıyor. Az hasar çıkıyor. Ama ölmüyor yani. Aradığınız buysa o komp bu komp işte. Onun dışında arkadaşlar burası da bu şekilde. Gelelim buraya. Gelelim buraya arkadaşlar. Tamam, Barbaros'umuza geçelim. İmza becemiz diyor. Birliğin aldığı hasarı %6 azaltır. Bakın Mansa Musa'dan hasar azaltmanız var. Artı buradan hasar azaltmanız var. Bir de Mansa Musa'nın şu becerisine bakalım. Diğer zaten kontratak. Altın yolcu diyor ki birliğin 12 normal saldırı aldıktan sonra saniyede en fazla 2. Yine aynı şekilde birliğin birimlerini yeniler. Yenileme oranı %90 gelir. Hem bu imzasından yeniliyor hem buradan yeniliyor. Özür dilerim. Hem kudret hem zırh konusu. Bunun hesabını nasıl yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Hem kudretini ayrı hesaplayacaksınız.
Sonra zırhına hesaplayacaksınız. Sonra bunun üstüne katacaksınız. Ve kumandanın verdiği hasarı 3 saniyede %15 artırır. Burada da inanılmaz bir birlik yenileme var. Ondan sonra 6 saniyede bir gelen. Ondan sonra geçiyoruz Barbaros'a. Barbaros'un 5. yıldızını bir açmak lazım, görmek lazım. Ne diyor? Birliklerinin birimleri %75 değerinin altına düştüğünde zafer yemininin ilave etkilerini tetikler ve birliklerinin yenilenme oranını %30 artırır. Birliğin yenilenme oranını %30 artırır. Birliğin aldığı hasarı %6 azaltır. İlave zırh bonusu. Artık buraya ne diyeceğiz? 5 yıldız olduğunu düşünüyoruz. %75 birimin altına düştüğünde alınan hasarı %13 azaltır zırh bonusu ve heh, o 5. imza buraya geliyor. Ve birimlerini 9 saniye boyunca her saniye yeniler. Yenilenme oranı %70'e 5. yıldızda %100 oluyor arkadaşlar. Kıta sayınız %75'in altına düştüğünde bu etkileri görüyorsunuz. Aldığınız hasar %13 azalıyor. Ve 9 saniye boyunca da %100 birlik yenileme alıyorsunuz zırh bonusunuz kadar. Yenileme etkisi her 2 dakikada bir tetiklenir diyor. Ama şöyle düşünün. 9 saniye boyunca her saniye %100. Yani 9 saniye içinde %1000 oranında %1000 oranında ne yapıyorsunuz? Birlik yeniliyorsunuz. Sadece imza becerisi bile şu sebattan hariç arkadaşlar huzurlu sığınağınızı 3 defa çalıştıracak demektir. Gelelim sebata. Zaten bunu biliyorsunuz. 9 saniyede bu işliyor. Onun dışında huzurlu sığınağı da zaten biliyorsunuz kahramanlığın birim yenilemesinin ardından birliğin aldığı hasar 3 saniyede %13 azaltır. Bunu fulllediğimiz takdirde %20 azaltıyor. %45 kimden azaltıyordu? Mansar Musa'dan. %20 de buradan azaltıyor arkadaşlar. %45, 55, 65. Bir de buna yüce dağ koyduğunuzu düşünün. Ya da sakin su. Ya da hadi bu sizin hani tank bildiğiniz onları koymayın arkadaşlar. Buna yonca yüzüğü koyduğunuzu düşünün arkadaşlar. Nerede o yüzük? Şunu koyduğunuzu düşünün. Yonca yüzüğü. 20 level atmışım. %50 ihtimalle her 6 saniyede bir birliğin alınan hasarı 3 saniyede %16 azaltır. Bunu da koyabilirsiniz. Ondan sonra bir de bunun birlik yenilemesi var. Bunlara mor yüzük falan koymayın arkadaşlar. İşte Lubularınıza, Miyamoto'larınıza, Mulanlarınıza falan koyarsınız. İşte Ramseslerinize koyarsınız sanları morları. Buna mavi bile atsanız yeter. Zaten komp ölümsüz. Ölmüyor. İşte mavi yüzükten bir yonca yüzüğü yapıştırırsınız buraya. Tamam mı? Bir tane de şey yapıştırırsınız. Birlik yenileme olanı yapıştırırsınız. Başka ne buraya gider? Hemen şu yüzüklerden bakalım. Sonra tamamlayalım burayı. Sonra üçüncü mızrağa geçeceğiz. Üçüncü mızrak dizilimine geçeceğiz. Bir kartı kaçıranlar için. Bir tanesi yonca yüzü dedik. Bir tanesi zambak yüzü. Birliğin birimlerini yeniler. Tamam. İki tane mavi yüzünüz garanti arkadaşlar. Artık hani durumunuz varsa mor yüzüklerden bir tane de koyabilirsiniz. Tamam. Diğer yüzük bu arkadaşlar. Karşınıza kim gelir? Ramses'in okçusu gelir. Ramses'in kılıçlısı gelir. Tamam mı? O taktikçi strateji bu yüzük. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ölümsüzler ordusu. Arena da kullanabilirsiniz mesela. Abi yapıyorsun bodycan'ı, Mansa Musa'nı, Barbaros'unu. Arenada öne koyuyorsun, en öne koyuyorsun. Geri dönelim. Destek kompu. Nedir bu destek kompu? Mansa Musa, Bodica ya da Ricard. Arkaya atabilirsin. 2 yıldız varsa arkaya atabilirsin. Ricard da olur. Leondas'ın varsa Leondas'ın Ricard'ından yüksekse Leondas da olabilir. İkisi de yoksa Mansa Musa da olabilir. Biraz tanklığını da artırırsın. Mansa Musa ile Barbaros'la tanklığını artırıp yine aynı mantık zaten. Bunun kumandanını kullanacaksın ama hem buradan hem buradan birlik yenileme ve hasar azaltması geldiği için ikisinin ortası olmuş olacak. Hani birinci komuta Leondas'ı başa koyduk. Hasar odaklı oynattık ya arkadaşlar. Sonra da Bodica'yı başa koyduk. Defansif oynattık ya arkadaşlar. Bu tam ikisinin arası bir kıvamda. Aynı zamanda destek kompu. Nedir bu destek kompu? Hemen bakıyoruz abi. Bunun da matematiğini yapalım sizlerle beraber. Hesap makinemizi açıyoruz. Bunun kumandan kudresine bir daha bakıyoruz. 502.93. Hemen 502.93'ümüzü yazdık. Çarpı 0.003'ümüzü dedik. Bu 0.0 bu 0.3 nereden geliyor diye soracak olursanız arkadaşlar hemen göstereyim. Ha buradan geliyor. Kudret bonusuna sahip becerilerde kudrete atanan her puan beceri etkilerini 0.3 artırır yüzdesi olarak. Kudret bonusuna sahip beceriler. Bak bu beceridir. Bu beceridir arkadaşlar. Bu da beceri. Bu da beceri.
Ne diyor? Bak becerinin özelliği demiş %450 kudret bonusu. Hani bunu anlatıyor. Bunu söylüyor. Bilmeyenler, bilenlere sözüm yok. Bilmeyenler de öğrenmiş oldu. Kudretle bu çarpanı yani bu oranı çarpıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Sonra bunu değerle çarpıyoruz. Biz buradaki değerimiz ne? İlk önce bir okuyalım. Ee, önündeki yelpaze şeklindeki alana en fazla iki düşmana. En fazla iki düşmana diyor. Birliğine kudret hasarı verir. Hasar oranı %550. Hasarına bakalım hemen. Çarpı 550 artı 550. Arkadaşlar 1379. Şimdi gelelim diğer olayına. 502.93 çarpı 0.003. Bu elimize dursun. İki kişiye bu şekilde vuruyor arkadaşlar. Ve düşman kumandanın zırhını bunu 70 ile çarpıyorum. Yani değerle çarpıyorum bu değer. 105 ilavesi 105 artı normal değerini oyunun verdiği değeri yazıyoruz. 175 arkadaşlar. Yani Mansa Musa'nın kumandan becerisi attıktan sonra karşıdaki kumandanın arkadaşlar 175 zırhını kırıyorsunuz. İki kişiye vuruyor ya arkadaşlar. İkisinin de zırhını 175 kırıyorsunuz. Bu sadece Mansa Musa'ya özgü bir azalma değil arkadaşlar. O karşıdaki komutanın zırhları düşeceği için ona vuran senin birliklerin de olsun, senin ittifakındaki birlikler de olsun pat diye vuracaktır. Mesela adamın 5 yıldız Hannibal'ı 5 yıldız şeyi vardır. Asokası ondan sonra 5 yıldız şey vardır arkada. Justinian'ı vardır tamam mı? Kumandanı bir atar Barbaros yandan vurup hop 175 zırhı gitti adamın. Ya da aynı şekilde karşıda Lubu vardır. Ya da karşıda Ricard vardır mesela. Kesemiyorsunuzdur. Mansa Musa 5 yıldız Mansa Musa gelir. Tamam. 5 yıldız Mansa Musa da Ricard'ı kesemez ama 175 zırhını kırar Ricard'ın. Sizin 4 yıldız 3 yıldız kılıçlarınız daha rahat keser. Uzaklaştırır onu oradan. Öyle söyleyeyim destek yani. Mantığını anladınız. Bodica biraz daha hasar vuracak bize. Bunun vurduğu hasar bana yeter. Bodica'nın imzasının ve karşıt saldırısının hasarı bana yeter. Biraz daha tanklasın diyorsan Sebat'a koyacaksın. Ama Mansa Musa da Bodica da vursun diyorsan Kralın Kılıcı vuracaksın. Bu da tamamen tercih meselesi. Senin tercihin arkadaşlar. Barbaros'un da olayı zaten belli. Barbaros'un da o seviyelere gidip işte 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız neyse atmışsan Barbaros'la komboda bu şekilde oynayabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim. Elinizde kart varken 4 yıldız falan böyle şeylere girişmeyin. 4 yıldızlı kartla oynayın. Benim sözüm hani Bodika'yı beşleyebilecek, Mansa Musa'yı beşleyebilecek kıvamda olup o mızrağı isteyenler için. De artık mızrağın eksikliğini yaşayanlar ve mızrak isteyenler için arkadaşlar. Yani bunu 5 yıldız yapmak zorunda değilsin. Bir kartın önünde 2-3 yıldız olacağına kadar arkadaşlar al Bodika'yı. Bodika'yı koy öne. 3 yıldız, 4 yıldız koy. Bak burada 2 yıldız şey olacağına kadar Ricard olacağına kadar 1,5 yıldız 2 yıldız Ricard olana kadar 3 yıldız bodyguard öne koy. Arkasına 3 yıldız Mansa Musa koy. Arkasına işte yapabildiğin kadar Barbaros koy. Daha tank olursun. En azından arenada işini görür. Meydan savaşında da işini görür. Bodyguard'dan daha çok tanklar var. Zaten hasar bulmayacak senin Bodyguard'ın o Bodyguard'ın. Bodyguard'ın orada 30 saniye dayanıyorsa bu orada 1 dakika dayanır. Demek istediğimi anladınız mı? Başta Bodyguard varken. Onu demek istiyorum. Ee, ama başta Mansa Musa varken senin birliklerini bufflar biraz da Mansa Musa vurur. Ben o pozisyonda olsam ne oynardım biliyor musunuz arkadaşlar? Bodik oynardım. Bodika'yı başa koyardım. Mansa Musa'yı arkaya koyardım. Onun arkasında Barbaros koyardım. Benim 2 yıldız falan şeyim, kartım olsaydı. Hocam bana bundan daha iyisi lazım. Ben bu toplara girmek istemiyorum. Bana ne önerirsin diyorsan arkadaşlar hemen. Bakın arkadaşlar bu Ricard'ın yüzüğü. Yıkım habercisi. Bu ne diyor? Tüm kahramanların normal saldırıların hasarını %20 azaltır. Asist becerilerini %14.25 artırır. Şimdi oyunda efsanevi olarak 7 tane mi 8 tane mi ne şey var. Kahraman var. Bak oyunda süvarinin kişisi de var. Marakali de var. Savaşçısı da var. Kılıcın taktikçisi de var. Maraşal de var. Savaşçısı da var. Okçunun taktikçisi var. Hem Süleyman Kompu hem Ramses Kompu 2 tane. Ondan sonra tabii kılıcın da aynı şekilde. İşte okçunun Maraşal de var. Savaşçısı da var Mulan Kompu olarak. Taktikçisi de geliyor. Hatshepsu taktikçi geliyor. Hatta Maraşal taktikçi geliyor. Öyle söyleyeyim. Ama mızrağın yok. Mızrağın neyi var? Bir savaşçısı var, bir de Maraşali var. Taktikçisi yok. Arkadaşlar bu taktikçi mızrak. Kahramanlara bak. Lukat, Leandros, Barbaros var. Bu başta zaten bu da yeter zaten. İkinci sezon Bodica getiriyorsun. Üçüncü sezon Mansa Musa'yı getiriyorsun. Yani dördüncü ya da beşinci sezon artık o kadar kahraman varken yine mızrağı, savaşçı mızrağı adam getirirler mi? Bence getirmezler. Oradan Lubu çıkıyor. Arkadan ondan sonra Lubu'ya beşinci sezon falan Lubu'ya kahraman lazım olacak. Size kahraman getirebilirler. Sun Tzu'ya getirebilirler. Süleyman'a getirebilirler. Hannibal'a getirebilirler. Değil mi?
Ramses'e getirebilirler. Niye Ramses'e getirebilirler? Theodora birinci sezon kahramanı. Kahraman seferi. Şimdi bize 5 yıldız yaptırıyorlar. 5 yıldız yapacağız. Ama beşinci sezonda bak Mesin gelebilir. Artı altıncı, yedinci sezonun kahramanları artık ara kahraman olarak gelebilir. Büyük ihtimal arkadaşlar bu taktikçi mızrak. Bunların hiçbirisini tatmin etmiyorsa bana kart gibi sağlam komp lazım hocam. Yani hem tanklayacak hem vuracak bir kart gibi istiyorum. Bu kompları istemiyorum diyorsan arkadaşlar o zaman yapacak bir şey yok. 4 kıta oynamaya devam edeceksin ya da 3 kıta oynamaya devam edeceksin. Taktikçi, pasif beceri, mızrağı bekleyeceksin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olmadıysan lütfen kanalıma abone ol. Beğenilerini eksik etme. Yorumlarda fikir ve düşüncelerini belirtirsen sevinirim. Esen kalın.